aşı protestoları dünyanın her noktasında artıyor. Koronavirüsle ilgili alınan tedbirleri protesto ediyorlar. Geçtiğimiz günlerde yine bu ekrandan ben size anlatmıştım. Berlin'de on binlerce kişi sokaklara döküldü. Alınacak olan tedbirleri protesto etti. Yaklaşık 600 kişi polis tarafından gözaltına alındı Berlin'de. Baktığımızda huzursuz insanlar da var. Sokaklara dökülüyorlar. Bir problem var arkadaşlar. Bunun yönetiminde, bu sürecin yönetiminde sorunlar var. Ekonomik sorunlar var. Güven sorunu var. Şimdi bu sorunları atlatmadan, insanların kafası berraklaşmadan, şeffaflaşmadan maalesef bu rakamları %53'ten %70'lere çekmek mümkün değil. Para verirsin, 1000 euro hediye çeki verirsin, %95'e çıkar. Buna inanıyorum ben. Ama onun dışında maalesef değerli izleyicilerimiz, Almanya başta olmak üzere Fransa, Hollanda, Belçika, Danimarka, İsveç, İsviçre, Norveç gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamış olduğu ülkelerde tablo bu. Yunanistan'da da böyle. İspanya'da da böyle. İtalya'da da böyle. Sırbistan'da da böyle. Bulgaristan'da da böyle. Yani tablo bütün ülkelerde hemen hemen aynı. Maalesef insanların kafalarındaki soru işaretleri aylar geçmiş olmasına rağmen, aşılarla ilgili Ocak ayında başlandı. Yaklaşık 8-9 ay geçmesine rağmen maalesef cevap bulabilmiş değil. Önümüzdeki günlerde eğer 1000 euro hediye çeki verirseler o zaman diğer Avrupa ülkeleri de harekete geçer. Parayı al, aşıyı ol kampanyası başlarsa o zaman olur. O zaman millet koşa koşa gidip aşı merkezlerine ben aşı olmak istiyorum, aşıyı çok seviyorum, aşısız yapamam deyip kolunu açıp uzatıp aşıyı olur. Parayı vermezseniz ben öyle anlıyorum, aşı olanların bu oranını yükseltemeyeceksiniz. Parayı veren düdüğü çalır, halkının %95'ini aşılar. Bana soracak olursanız devletin politikası zaten bu. Yanlış da olsa para konusu, ben doğru demiyorum. Yanlış da olsa insanların paraya olan ihtiyacından dolayı uçarak, koşarak bu insanlar aşı olurlar. Çoğu olur. Sakın sizleri tenzih ederim. Yanlış anlamayın. Ama çoğu insan olacağını biliyorum ben. 1000 euro güzel para. Vatandaşın geliri azsa, almış olduğu sosyal yardım haricinde hiçbir geliri yoksa 1000 euro toplu bir şekilde güzel para diyecek ve bir aşı aşığı haline gelecek. Şu anda Almanya Federal Meclisi'nde bu konu konuşuluyor. Bu rakamı biz nasıl arttırabiliriz tartışmaları var. Pek çok kişi parayı verelim, bu dertten kurtulalım mantığında. Parayı ver, aşıyı yap. Bakalım önümüzdeki günlerde daha neler duyacağız. 1000 euro belki 1500 euro olacak. Bilemiyoruz. Çünkü devletler, hükümet yöneticileri diyecek ki kardeşim biz kapatıyoruz, şu kadar zarar yapıyoruz. Aşıya şu kadar para ödüyoruz. Teste şu kadar para ödüyoruz. Gelin verelim. Bu rakamları arttıralım. Bu vergi kaybımız ortadan kalksın. Dükkanları, iş yerleri kapatanlardan aldığımız vergiler düşmesin. İş açma kapama ile ilgili değer kaybımız ortadan kalksın gibi daha pek çok şeyi kar zarar hesabı yaparak ortaya koyacaklar. En azından ben böyle düşünüyorum. Bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Lütfen sizlerden ricam şu yayınımızın altına, videomuzun bu altına yorumunuzu yapınız. Eğer beğendiyseniz de bu yayınımızı beğenirseniz çok memnun oluruz. Beğenirseniz daha fazla kişiye ulaşıyoruz. Eğer Emekli TV'ye hala abone olmadıysanız da abone olmanızı istirham ediyorum. Sizlerin abone olması ve yayını beğenmesi demek bizim daha çok büyük kitlelere ulaşmamız anlamına geliyor. Ücretsiz, bedava, tık yapıyorsun, beğeniyorsun, tık yapıyorsun, abone oluyorsun. Memnun oluruz. Çok çok teşekkür ediyorum şimdiden bize destek olanlara. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya'da çok büyük bir kavganın fitili ateşlenmiş vaziyette. Almanya daimi aşı komisyonuyla hükümet birbirine girdi. Peki neden? 12 yaşın üzerindeki tüm çocukların aşılanması gerektiğini Federal Sağlık Bakanı açıkladı. Ama daimi aşı komisyonu buna onay vermedi. Yani hükümet sürü bağışıklığı kazanabilmek için
mutlak surette 12 yaşın üzerindeki herkesin, çocukların da aşılanmasını istiyor ama maalesef ve maalesef bilim insanlarının açıklamasını, yani bu doğru bir yaklaşım olmayacaktır, yanlış bir politika, yanlış bir uygulama açıklamasını hükümet göz ardı ediyor. Bakalım haberin detayları neler? Avrupa İlaç Ajansı EMA onay verse de Almanya'daki STIKO yani Daimi Aşı Komisyonu bu konuda verilerin yetersizliğinden dolayı 12 yaş üstü çocuklara korona aşısı yapılması yönünde tavsiyede bulunmamıştı. STIKO, Alman Sağlık Bakanları Konferansı'nda çıkan tavsiye kararını Alman Sağlık Bakanları Konferansı'nda çıkan tavsiye kararına rağmen görüşünü değiştirmediğini açıkladı. STIKO Başkanı çocuk ve gençlerin aşılanmasının sürü bağışıklığına katkısı olmayacağını belirtti. Başkan, uluslararası çalışmalardan elde edilen aynı verilere dayanarak diğer ülkelerde farklı kararların alınmasının şaşırtıcı olmaması gerektiğini ifade etti. Kısacası şunu söylüyor başkan. Diyor ki 12 yaşın üzerindeki çocuklara biz aşı yaparsak sizin hedeflemiş olduğunuz sürü bağışıklığıyla ilgili hiçbir adım atılmayacaktır diyor. Yani açıklanan bu. Ama Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn şunu söylüyor. Diyor ki hayır diyor, biz aşılayacağız diyor. Devam ediyor. Kurumun başkanı verilerin ve sonuçların değerlendirilirken ülkelerin şartlarına ve ön koşullarına bağlantılı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. ABD örneğini veren başkan, ABD'de çok sayıda gencin aşılanmış olmasını, bu yaş grubundaki yetersiz beslenme, obezite ve diyabetin yüksek oranda olmasına bağlı olduğunu ifade etti. Bilindiği gibi Amerika Birleşik Devletleri 12 yaş üstü çocukların ve gençlerin aşılanmasına başlamıştı. Virolog olan aynı zamanda kurum başkanı Mertens, çocuklara aşı yapılmasına konsantre olunacağına, başka stratejiler üzerinde düşünülmesi gerektiğini vurguladı. Öte yandan Alman Ev Doktorları Birliği Sağlık Bakanlarının kararını eleştirdi. Birlik Başkanı şunu söyledi. Daimi Aşı Komisyonu'nun yetkisini göz ardı eden bu karar aşı kampanyasına yardımcı olmaktan ziyade büyük bir belirsizliğe yol açabilir diyor. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya'daki durum şu. Halkın sadece %53'ü 2 doz aşı olmuş vaziyette. Sadece %53. Yani davetiye gönderilen, gelin aşı olun denilen. Şimdi bu kadar düşük bir rakam, bana göre düşük bir rakam, böylesine büyük bir salgında insanlar sadece %52'i yani nüfusun yarısı gidip aşı oluyor, geriye kalan kısmı ise gitmiyor. Bu düşünülmeli, bu bir. İkincisi, bilim insanlarının olduğu bir komisyon diyor ki 12 yaşın üzerinde insanların aşı olması sürü bağışıklığını getirmeyecektir diyor. Ama diğer taraftan Federal Sağlık Bakanı diyor ki hayır diyor, biz 12 yaşın üzerindeki çocukların hepsini aşılayacağız diyor. Şimdi neden aşı olmuyorlar? Birkaç soru sorayım size. Ben bilim insanı değilim. Sıradan bir insanım ben. Sadece gazeteciyim, bu kadar. Ama bir gazeteci olarak sanıyorum soru sorma hakkım var. Soru şu. Bu aşılar insanlarda tam anlamıyla bir güven oluşturdu mu? İnsanların sadece %53'ünün aşı olmaya gitmesi aşılarla ilgili bir güven sorunu olduğunun göstergesi mi? Yine bizi izleyen çok sayıda vatandaşımız soruyor. Diyor ki bundan 10 yıl sonra, 5 yıl sonra bu aşılarla ilgili olarak bir yan etki ortaya çıkabilir mi? Bilim insanlarının, Almanya Federal Sağlık Bakanı'nın önce bu sorulara cevap vermesi gerekiyor. Yani 12 yaşın üzerindeki çocukları aşılamaya çalışmak yerine mevcuttaki rakamı nasıl yükseltebiliriz? Yani aşılama oranını nasıl yükseltebiliriz? Bunun üzerinde çalışmalarının daha doğru bir adım olacağını ben de tıpkı Alman Ev Doktorları Birliği'nin başkanı gibi düşünüyorum. Diyor ki başkan, Daimi Aşı Komisyonu'nun yetkisi göz ardı edilmiştir. Aşı kampanyasına yardımcı olmaktan uzak bir yaklaşımdır diyor.